Commonwealth harabelerinde hiç hayatta kalmayı denediniz mi? Biz bu evrende sadece kaçırılan bebeğini arayan acılı bir ebeveyn miyiz? Yoksa Commonwealth'ın kaderini değiştirecek yüce gönüllü bir kurtarıcı mı? Bugün hepimizin yüzlerce saat gömdüğü ama yine de en kötü Fallout oyunu olarak anılan Fallout 4'ü inceliyoruz. Fallout 4'ün neden serinin en kötü oyunu olduğunu anlatmadan önce bir uyarıda bulunacağım. Videoda ağır spoiler olabilir. Oyunu oynamadıysanız ilk önce oynamanızı tavsiye ederim. Hikayemiz 2287 yılında, yani Büyük Savaş'tan tam 210 yıl sonra geçiyor. Ama bu sefer başlangıcımız diğer oyunlara göre çok daha dramatik ve kişisel. Gözümüzün önünde eşimiz öldürülüyor, bebeğimiz Shaun kaçırılıyor. Bu dondurucu kapsülden çıktığımızda içimizde sadece tek bir duygu var: İntikam. Oğlumu bulacağım ve bunu yapanların dünyasını başına yıkacağım diyerek çorak topraklara adım atıyoruz. Oyun bize en başta o kadar güçlü ve duygusal bir motivasyon veriyor ki hikayenin bizi sürükleyeceğinden emin oluyoruz. Ama oyun seni daha ilk saatte kafasına kovboy şapkası takmış, sürekli aynı cümleyi kuran bir adamla tanıştırıyor: Preston Garvey. Dolayısıyla bir anda intikam peşinde koşan acılı bir ana babadan koca yürekli, her yerleşkeye yardım edeyim kafasında olan bir belediye başkanına dönüşüyorsun. Dürüst olalım, çocuğunu ararken neden yerleşkelerde takılırsın ki? Yıkık dökük 20 tane köyü tek tek dolaşıyor, millete tahtadan yatak yapıyor, stasyona uğramış patates ekiyor, musluk tamir ediyor ve çit çekiyorsun. İşte o an fark ediyorsunuz ki oyun sizin ana hikayenizi, yani oğlunuzu bulmayı hiç umursamıyor. Sizi sadece haritada oradan oraya koşturup belediye başkanlığı yapmaya zorluyor. Peki neden bu oyunu bu kadar gömüyoruz? Önce yiğidi öldürüp hakkını verelim. Hatırlarsanız Fallout 3 videomuzda da bahsetmiştim. O oyunda adam akıllı nişan alma mekaniği bile yoktu. Diziden gaza gelip modern oyunların akıcılığına alışmış yeni nesil bir oyuncu o eski oyunlara girdiğinde bu ne biçim vuruş hissi lan deyip oyunu kapatabiliyordu. Ama Fallout 4 bu konuda büyük bir yenilik yaptı. Silahları elinize aldığınızda tokluğu hissediyorsunuz. Vuruş hissiyatı, vurduğumuz hedefin tepkileri, VAT sisteminin akıcılığı bir Bethesda oyunu için inanılmaz derecede tatmin edici. Hele ki Power Armor'lar. Eski oyunlarda Power Armor sadece boyumuzdan tıklayıp normal bir giysi gibi giydiğimiz, istatistik arttıran bir zırhken Fallout 4'te içine arkadan bindiğimiz, arayüzü tamamen değişen, yürüyen, devasa bir ağır tanka dönüştürüldü. Daha oyunun ilk saatlerinde Concord kasabasına gidip bu zırhı giydiğinizde, çatıdan elinizde bir minigunla atlayıp asfaltı parçalayan dev bir Deathclaw ile karşılaştığınızda işte bu be diyorsunuz. İşte o büyük ama tam bu noktada devreye giriyor. Bethesda ID Software'ın yardımıyla savaş mekaniklerini ve vuruş hissini o kadar mükemmelleştirmişti ki geriye kalan her şeyi, bir Fallout oyununu Fallout yapan temel RPG ruhunu bu aksiyonun gölgesine unuttu. Dolayısıyla kusursuz bir silah kullanımına sahip olmanız oyunun derinliğindeki boşluğu kapatmaya asla yetmedi. Bir Fallout oyununu efsanevi yapan nedir? Vurduğunuz adamın nasıl parçalandığı mı? Kesinlikle hayır. Vurmadan önce onunla girdiğiniz derin, dallanıp budaklanan, karakterinizin algısını, zekasını veya karizmasını kullandığınız ve hikayeyi kökünden değiştiren diyaloglar yapar. New Vegas videomda NPC'lerin boş beleş olmadığını, selamünaleyküm dediğiniz bir NPC'nin bile bize farklı işler verebildiğini anlatmıştım. Oyunda sıka sıka ilerlemek zorunda değildik. İyi konuşarak insanları ikna edebilir, gizlice iş halledebilir, doğru bilgiyi kullanarak savaş bile çıkarmadan ilerleyebilirdik. Fallout 3'te daha oyunun ilk saatlerinde Megaton kasabasına gidip sırf lüks bir otelin manzarasını bozuyor diye koca bir kasabayı içindeki masum insanlarla beraber atomlarına ayırma seçeneğimiz bile vardı. Peki Fallout 4 bize ne verdi? Bethesda Fallout 3 ve New Vegas'tan alışık olduğumuz diyalog pencerelerini aldı ve sırf oyun daha hızlı aksiyona bağlansın diye 4 tuşlu basit bir çarka sıkıştırdı. İşin en acı tarafı ne biliyor musunuz? Ne seçerseniz seçin sonuç neredeyse hiçbir zaman değişmiyor. Karşınızdaki karakteri isterseniz melek gibi davranın, isterseniz ağır laflar edip tersleyin. O görev eninde sonunda kitleneceği varsa size kitleniyor. Oyun size kendi karakterini nasıl oynamak istersin diye sormuyor. Oyun size bu binaya girip herkesi temizleyeceksin, sadece içeriye girmeden önce NPC'ye espri mi yapmak istersin, yoksa biraz daha fazla para mı koparmak istersin diye soruyor. Aslında biz bu oyundan uçuk kaçık şeyler beklemedik. Biz sadece önceki oyunlarda olduğu gibi aldığımız kararların ağırlığı altında ezilmeyi, kendi doğrumuzu bulmayı bekledik. Ama karşımızda sadece evet veya hayır diyen, önceden seslendirilmiş, bizim hayal gücümüze yer bırakmayan bir ana karakter bulduk. Gelelim işin en sıkıcı, hepimizin içten içe hissettiği ama adını tam olarak koyamadığı sürükleyicilik eksikliğine. Fallout 4'ü yüzlerce saat oynamamıza rağmen neden Fallout 3 veya New Vegas'taki gerçek bir nükleer kıyametin ortasındayım hissini tam olarak alamıyorsunuz? Cevap basit. Dünya tasarımı ve NPC'lerin ruhsuzluğu. Fallout 3'ü hatırlayın. Başkent çorak topraklarında medeniyet falan yoktu. Her şey paramparçaydı. Harita o kadar enkaz halindeydi ki yürüyerek bir yerden bir yere gitmek neredeyse imkansızdı. Mecburen karanlık metro tünellerine inmek zorunda kalıyordunuz. O tünellerde karşınıza çıkan ilk
Wool sürüsünde merminiz bittiğinde sadece hayatta kalmaya çalışan çaresiz bir çocuk olduğunuzu iliklerinize kadar hissediyordunuz. New Vegas'ta ise karşılaştığımız her fraksiyonun, her karakterin bir geçmişi, amacı ve bizimle etkileşime geçen bir ruhu vardı. Fallout 4'ün Boston Commonwealth'ı ise devasa, renkli ve harika manzaralara sahip bir yer. Ama bu dünya içinde yaşanılabilir, etkileşime girilebilir bir ekosistem gibi hissettirmiyor. Daha çok içine sürekli düşmanların spawn olduğu devasa savaş arenaları gibi hissettiriyor. Gittiğiniz her terk edilmiş fabrika, gittiğiniz her süpermarket, her metro istasyonu arkasında derin bir hikaye barındıran bir keşif noktası olmaktan çıkmış durumda. Oyun size sürekli içerideki Raider'ları veya süper mutantları temizle, sondaki kilitli sandıktan lootlarını al ve çık mantığında yatıyor. Bir süre sonra her yer birbirinin kopyası gibi hissettiriyor. Ve o NPC'ler. Eski oyunlarda yanımıza aldığımız yoldaşların veya konuştuğumuz yerel halkın bir ağırlığı varken Fallout 4'teki NPC'ler derin geçmiş hikayelerine sahip bireylerden ziyade üzerine birkaç satır kod yazılmış basit 3D modeller gibi hissettiriyor. Size bir görev veriyorlar, görevi bitirince ruhsuz bir şekilde teşekkürler diyorlar. Ve sonra Dynasty'nin bir köşesinde aynı barda sonsuza kadar aynı döngüde donup kalıyorlar. Tabii Bethesda bu RPG eksikliğini, hikayedeki bu yalanlığı ve dünyadaki boşluk hissini maskelemek için ortaya devasa ve inanılmaz derecede bağımlılık yapan bir yem attı. Crafting ve Settlement, yani üretim ve yerleşke kurma sistemi. Silahları modifiye etmek, çöplerden çelik toplamak, mikroskoplardan nükleer materyal falan çıkarmak başlarda inanılmaz keyifli bir his. Dandik bir masa vantilatörüne bakıp aha bundan çivi falan çıkar, silahımın şarjörünü falan uzatırım demek harika bir tatmin duygusu veriyor. Ama bu derinlemesine tasarlanmış üretim ve hayatta kalma sistemleri aslında oyunun asıl eksiği olan ilgi çekici ve sürükleyici bir dünyanın aksine o yara bandı bir süre sonra kanamaya başlıyor. Oyun size durmadan git şu harabeyi temizle, oradan hurda topla, gel buraya duvar ör diyor. Bir noktadan sonra dünyayı keşfetme hissi yerine hamallığa bırakıyor. En başında bahsettiğim o belediye başkanı olayı da burada patlıyor. Oyunun ana hikayesiyle aranızdaki duygusal bağ tamamen kopuyor. Oğlu şovunu aramak için zamanla yarışması gereken acılı bir babanın gece gündüz demeden Sanctuary'de lazer taretler inşa edip Brahminler için yemlik yapması ve mutlu olsunlar diye köylülere bar inşa etmesi sizce de biraz saçma değil mi? Hikayenin sonlarına doğru tıpkı Fallout New Vegas'ta olduğu gibi muhavenin kaderini belirleyecek taraf seçmemiz gereken finale giriyoruz. Ama Fallout 4'te elimizde 4 seçenek var. Minutemen, Çelik Kardeşliği, Railroad ve Enstitü. Gelin bir bunları kıyaslayalım. New Vegas'ta NCR'in yozlaşmış ama savaş sonrası Amerika'yı yeniden kurup demokrasi getirmeye çalışan bürokrasisi vardı. Karşısında tüm sistemi kölelik üzerine kurmuş ama yolları inanılmaz derecede güvenli kılan Caesar'ın lejyonu vardı. Ortada da New Vegas'ı robot ordusuyla yöneten zihni biyoteknolojik bir sistemle hayatta kalan zengin ve güçlü Mr. Oz vardı. Hepsinin altı dolu bir felsefesi, bir altyapısı, haklı ve haksız yanları vardı. Fallout 3'te ise harabeye dönmüş Washington sokaklarında süper mutantlara ve Enclave'e karşı omuz omuza savaştığımız gerçek bir ordu vardı. Hatta final savaşında Brotherhood'un 12 metre boyunda gözlerinden devasa mavi lazerler atan Liberty Prime adındaki robotunun arkasında savaşa giriyorduk. Fallout 4'te ise her şey karikatür gibi kalıyor. Enstitü biz insanlığın geleceğiyiz diyor ama ne yaptıklarını, yeryüzüne neden sürekli sentetik katiller gönderdiklerini veya bu teknolojiyle dünyayı nasıl kurtaracaklarını kendileri bile doğru düzgün açıklayamıyor. Railroad ise sadece sentetikleri kurtaracağım diye bütün dünyayı yakmaya hazır takıntılı bir örgüt gibi davranıyor. Brotherhood of Steel sadece teknoloji faşisti, zorbalara dönüşmüş, devasa zeplinleriyle gövde gösterisi yapan içi boş bir ordu. Minutemen ise zaten Preston Garvey'in bitmek bilmeyen general şurada bir yerleşke yardıma muhtaç emirlerinden ibaret bir yapı. Tarafınızı seçtiğinizde oyun size ahlaki ağırlığı hissettirmiyor. Hangi fraksiyonuna giderseniz gidin devasa bir üssü patlatıp çok benzer bir sinematikle oyunu bitiriyorsunuz. Seçimlerinizin Boston Commonwealth üzerindeki etkisini asla göremiyorsunuz. Toparlamak gerekirse, Fallout 4 kötü bir oyun mu? Hayır. Milyonlarca kopya satmış, saatlerce başından kalkamayacağımız, muazzam bir hayatta kalma ve inşa etme simülasyonu. Mod topluluğuyla baştan yaratılabilen bir aksiyon oyunu. Yüzlerce saat oynarsanız, haritadaki çöpleri toplarken beyninizi kapatıp gerçekten de zevk alırsınız. Ama Fallout 4 iyi bir Fallout oyunu mu? Maalesef koca bir hayır. Çünkü bu oyun önceki oyunları bu kadar özel kılan temel unsurları kaybetti. Anlamlı seçimlerle dolu geniş, interaktif dünya hissini ve kıyamet sonrası hayatta kalma ruhunu tamamen çöpe attı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Fallout 4 oynarken belediye başkanı hissini siz de yaşadınız mı? Yoksa abi boş ver diyalogları, kendi şehrimi kurmak efsaneydi falan deyip oyundan gerçekten zevk aldınız mı? Sizce hangisi daha önemli? Yorumlarda buluşalım. Ve unutmadan bu çorak topraklarda bana verebileceğiniz en büyük destek abone olup beğen butonuna basmanızdır. Neyse ben gidiyorum. Haydi görüşürüz.